Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi hızlıca altına, gümüşe bakalım. Bugün gene şöyle haftalık grafiklerden bir başlamak istiyorum. Bakın gümüşte yukarıda 28.33, 30 dolar direnci. 2020 bu pandemi döneminden sonra başımızın belası olduğu, bu bölgeye hatta ulaşamadı bile zaman zaman gümüş. 27 dolarlardan çok sert satışlar aldık. Ancak burada bir bayrak formasyonunun oluşmasıyla da şu kırılımlar oldukça önemli bir hal almaya başladı. Buradan altına dönüp baktığımızda da altında da bakın yukarıda 2075-2034 direnci karşımıza çıkıyor. Yaklaşık gene burada 3 senedir bakın bu yatay banttaki süreci takip ediyoruz. Bu dirençlerden sürekli satış aldık. Şu an tekrar bu bölgeye doğru bir yükseliş sürecinde olduğumuzu düşünüyorum. Ancak tabi burada kritik olan bu dirençler kırılacak mı, kırılmayacak mı? Bunun için de bizim teknik analiz sayesinde yapabileceğimiz beklenmedik geri dönüşlerde sermayemizi korumaya alabilmek için stop seviyelerini belirlememiz olacak. Gümüşün stop seviyelerine baktığımız zaman şu yükselişte bakın ilk satışların devreye girdiği bir alan var. Bu da 24.36, 24.26. Bu hafta içinde bu destek direnç konusunu katıl altındaki teknik analiz bölümünde detaylıca anlatmaya çalışacağım. Burada sadece destekler, dirençler, tepeler ve diplerde oluşmuyor. Bu tür yükselişlerde de önemli bölgeler çıkabiliyor karşımıza. Bunları daha detaylı orada anlatmaya çalışacağım. 24-26 burada ilk stop seviyemiz olabilir. Bunun altında da daha risk sevenler için 24-14'ler stop olarak kullanılabilir. Bunun da altında esas bakın şu yükselişin başladığı bir bölge var. 23.57-23.50 bölgesi. 23.56'da gene stop olarak kullanılabilir. Burada sizin risk algınıza göre bu seviyelerin altındaki hareketlerde stoplarınızı çalıştırabilirsiniz. 23.50 açıkçası burada kırılmadığı sürece yönün yukarı olduğunu düşünürüm. Şu an için takip edeceğimiz ilk direnç bölgemiz ise 25-24-78 direncimiz var. Burada gene hatırlarsanız şurada bir üçgen formasyonumuz vardı. Bu formasyonun kırılması ile birlikte ilk hedefimiz 24.80'ler olacaktı. Şu an için bu hedefe ulaştık. Ancak daha geniş resimden baktığımız zaman aşağıda 21.88'lerden başlayan bir süreç var. Bu da bir flama formasyonunu karşımıza çıkartıyor. Bu flama formasyonunun da hedefini yukarıda belirleyelim. Bu da 26.32'ler. Eğer bu tarz bir yükseliş gelecek olursa geçtiğimiz Nisan ve Mayıs aylarında oluşan bu 26 dolarlarda bir tepemiz vardı. Hatta orada çift tepe yapıp bir satışa dönmüştük. Bu direncin de kırıldığı bir süreç ve dolayısıyla 27 dolarlara doğru bir hamlenin gelebileceğini düşünürüz. Ancak tabii bu hedefleri belirlemek güzeldir. Fakat bu beklentilerimiz dışında gelişmeler olduğunda da bu stop seviyelerimize çok dikkat etmemiz gerektiğini lütfen unutmayalım. Buradan ons altının saatlik grafiklerine geçecek olursak, burada da bakın şu yükseliş sürecini takip ediyoruz. Bu yükselişin başladığı bölge 1965. 1965 altı kapanışlar görmediğimiz sürece burada yükselişlerin devamını bekleriz. Burada bakın geçmişten gelen bir direnç bölgemiz vardı. Hatta bu Ekim ayında oluşan tepelerin de gene direnci olmuştu. Bu direncin şu an için kırıldığını takip ediyoruz. Ancak burada ilk olarak bakın burada dirence geldikten sonra bir satış alıyoruz. Burada bir güç toplama süreci yaşanıyor ve direnç kırılıyor. Dolayısıyla burada 1997 altı hareketler bizim ilk stop düşünebileceğimiz bölge olabilir. Gene bakın bu yükselişin başladığı bir başka destek bölgesi var. Aynı zamanda şu dirençlerin de kırılımından önce yaşanan bir geri çekilme süreci vardı. Bu da 1984. Dolayısıyla burada da gene 3 farklı seviye karşımıza çıkıyor. 1997, 1984 ve 1965 bölgeleri. Burada risk algınıza göre bu bölgelerin altındaki hareketlerde kendi stop seviyelerinizi belirleyebilirsiniz. Buradan son olarak altın gümüş rasyosuna geçecek olursak, burada da bakın önemli takip ettiğimiz 82-60 desteği kırılmış durumda. Bir ara destek bölgesi olarak 80-74-80-23 bölgesi
bölgesini takip ediyoruz. Burada fakat bakın esas şu destek bölgemiz çok kritik olacak. Bu gümüşün özellikle 27 doları geçtiği süreci 77-36 altın gümüş rasyosunda kırılmasıyla görebileceğimizi düşünüyorum. 26 doların geçildiğini söyleyebilmemiz için de 80-23'ü takip edeceğiz. Rasyodan takip edenler de bu iki destek bölgesini yakından kontrol etmeliler. Bu tür kırılımlar altın ve gümüşteki o yükselişin teyidi anlamına gelecektir. Öncelikle bir 80-23'ü yakından takip ediyor olacağız önümüzdeki günlerde. Evet, altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.